Allahümme la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Kur'an-ı Azimüşşan. Kur'an-ı Azimüşşan'ın büyüklüğü çok büyüktür. Kur'an'da bir kimse Kur'an harflerinin bir harf okuduğu zaman da 10 sevap verilir. Elif, la, mim dediğin zaman 3 harftir. Eğer de abdestsiz Kur'an'dan bir şey okuyorsan her harfine 10 sevap verilir diyor. Abdestliyken ezbere bir şey okuyorsan her harfine 25 sevap veriliyor. Eğer Kur'an'ın içinden okuyorsan her harfine 50 sevap veriliyor. Kur'an'ı böyle şey yapıp geçmemek lazım. Çünkü Kur'an-ı Azimüşşan Allah kelamıdır. Hiç başka bir şeye benzemez. Bunun o kadar büyük şeyleri var ve Kur'an'ın içinde de İçinizden okursanız kaç sevaptır? İçinden, Kur'an'ın içinden, abdestlisinde Kur'an'ı açıp da içinden okuyorsun. O zaman 50 sevap. Her harfine 50 Kur'an'ı sevap. açtığın için. Kur'an'ın içinden okuduğun için. Anladım. Evet, ezbere okuyunca abdestsizsen ama temiz olacaksın. Her harfine 10 sevap. Abdestli olaraktan ezbere okuyorsun. Her harfine 25 sevap. Eğer Kur'an'ı açmış da içinden okuyorsan her harfine 50 sevap. Namaz kılarken okuyorsan Elham, Kul Huvallah, bütün mesela bu Kur'an şeylerinden okuduğun her harfine 100 sevap. Namazdayken okuduğun her harfine 100 sevap. Peki selamladıktan sonra okudukların yine aynı mı oluyor? O aynı o şey olmuyor. Selamdan sonra ezbere okuyor. O ezbere okuyan o 25 sevap'a giriyor. Namazın içinde niyetliyken okuduğun başka, namazın dışında okuduğun başka. Yani niyetliyken yanında nasıl bağlan okur? Bütün ondan sonra okuyor. Demek ki namazı bitirmeden okumak lazım. Yok, selam vermeden olmaz ki. Namazı bir kararı vardır, elham okuyacaksın. Evet. Efendim, Evet. ettahiyatları filanları okuduktan sonra artık devam başka şey okuyamazsın. Muhakkak selam verip namazdan çıkacaksın. Ama namazdan çıkıyorum, ondan sonra okuyorum. Okuyorsun, ondan sonra her harfine 25 sevap oluyor. Çünkü namazın içinde değilsiniz. Evet. Şimdi öyle olunca namazın içindeki okuduğunla dışındaki okuduğun çok başkadır. Namazın şeysi çok başka türlüdür. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Mescid-i Saadet'teymiş. Mescid-i Saadet'te oturduğunda diyor, iki zat geldiler. Uzun boylu, gayet yakışıklı, güzel ki bu zaman insanlar ne benzemiyorlardı. Peygamberimize selam verdiler. Selam verdikten sonra Peygamberimiz onların selamını almış. Dedi ki siz neredesiniz? Dediler ki ya Resulallah biz bir hacet için geldik size. Nedir hacetiniz deyince birinin Hızır, birinin İlyas olduğunu söylediler. Peygamberlerdi bunlar. Bize Rabbim uzun ömür verdi diyor. İlyas Aleyhisselam da çok uzun müddet yaşadı. Hızır Aleyhisselam da öyle. Çünkü hayat suyundan içti. Kıyamete kadar da yaşayacaklar onlar. Hayattadırlar. Dedi ki diyor bir tanesi, biz Allah'a bir dua ettik. Çünkü Rabbül Alemin'den isteğimiz vardı. Hacetimiz vardı. Tam 1000 sene ibadet ettik ya Rabbi bu hacetimizi bize ver diye. 1000 sene sonra sual geldi ki nedir hacetiniz, ne istiyorsunuz? Deyince biz Fatiha suresini istiyoruz demişler. Gökten inen 104 kitabın içinde yalnız Kur'an'da var Fatiha suresi. Başka hiçbir kitapta yoktu o. Cevap gelmedi diyor. 1000 sene daha devam etmişler ibadete. 1000 sene sonra şey geldi ki diyor, size Fatiha suresini veremem. Çünkü Fatiha suresi benim sevgili Habibim Muhammed'in ve onun ümmetinindir. Fatiha suresi o kadar bir kıymetlik, yalnız onlara aittir deyince biz 1000 sene daha ibadete devam ettik diyor. 3000 sene ibadet ettiler. 3000 sene ibadet ettikten sonra diyor şey geldi ki diyor, ne istiyorsunuz? Ya Rabbi madem bunu bize vermiyorsun, bize uzun ömür ver de Hazreti Muhammed'e yetişelim ve onun ümmetinden olalım da o Fatiha suresini bir defa okuyalım,
Ondan sonra isterseniz ruhumuzu kabzet ya Rabbi diye şey yaptık diyor biz bunu. 3000 sene, işte 3000 sene doldu. Şimdi biz sana geldik ya Resulullah. Fatiha suresi 2 defa indi. Fatiha suresini herhangi niyete okursan biiznillah Rabbül Alemin kabul ediyor. Onun için bu namazda da her rekatta Fatiha okumamız lazım geliyor. Derken diyor, biz işte şimdi buraya geldik ya Resulallah. Biz artık peygamber değiliz. Ne İlyas peygamber, ne Hızır peygamber. Biz senin ümmetinden bir kişiyiz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dediler. Ve peygamberin ümmetinden oldular. Ümmetliği kabul ettiler. Bize Rabbim ne kadar büyük şeref vermiş ki hiç yorulmadan, etmeden Rabbim bizi atadan anadan ümmeti Muhammed etmiş. Ve imanı kalbimize rastgele eylemiş elhamdülillah. Allah çıkarmasın, imanını artırsın. Velhasıl şimdi dediler bize Fatiha suresini okut ya Resulallah. Fatiha suresini okuttu. Peygamberimiz bir defa baştan başa veleddallin amin deyince dediler ki ya Resulallah amin, amin ne demektir? Fatiha'dan değil bu. Veleddallin dediğimiz zaman da Fatiha biter. Amin dediğimiz zaman bu da ya Rabbi kabul et manasınadır dedi. Böyle olunca dediler ki diyor hemen bunlar madem Fatiha'yı okuduk artık deyince Peygamberimiz susturdu. Söylemeyin dedi. Çünkü Fatiha'yı okuduk, ruhumuzu kabzet, bizim canımızı al artık. Çünkü istediğimize eriştik diyeceklerken Peygamberimiz onları susturdu. Dedi ki diyor, siz Rabbül Alemin size ömür verdi ve size kuvvet verdi, yetki verdi. Efendim onun için siz şey yapın. Şimdi biriniz benim ümmetlerime sularda, deryalarda yardım edin, biriniz kurularda yardım edin. Çünkü benim ümmetim zayıf ümmettir. Sıkıntıya çok kaldıkları zaman olur, o zaman onun yardımına yetişin deyince bunlar kabul ettiler. Fakat dediler ya Resulullah bir ricamız daha var sizden. Nedir? Bu Fatiha suresinin sevabını bize anlat. Fatiha'da ebced harfleriyle 6 harf eksiktir. Mesela birincisi şin harfi yoktur. Öbürleri, evet. Öbürlerinin de bu her bir harf için 3 türlü keramet vermiştir ümmeti Muhammed'e. Mesela birincisi diyor şin harfi eksik olduğu için şakavete gitmez, imansız geçmez. Fatiha'yı okuyan imansız gitmez. İkincisi Peygamberin şefaatine nail olur. Üçüncüsü yüksek maruz olur. Yüksek dereceler verir Allah ona diye. 3 harfle, 6 harfle her bir harf için 3 türlü keramet vermiştir bu Fatiha okuyanlara. Fakat şimdilik benim bir tane aklımda kaldı. Velhasıl ondan sonra diyor Peygamberimiz ne buyurdu? Bu Fatiha suresinin sevabını okumak için eğer Allah bana ömür vermiş olsa kıyamete kadar ve bunu anlatmaya devam etse onun sevabını bitiremezdim dedi. Bir Fatiha suresinin sevabını, bir Fatiha okuyan sevabını. Onun için dedi, eğer şeyse size Fatiha'dan sonra söylenen amin. Böyle dalim amin. Onun sevabını anlatayım size demiş. Anlat ya Resulallah dediler. İki Fatiha'nın sevabını anlatmaktan aciz olduğunu bildirdi Peygamberimiz ki bitmenin imkanı yok, anlatmanın imkanı yok. Ondan sonra dedi ki amin. Ebcedi harflerle, elif harfleriyle mesela eski Türkçenin 4 harftir. A, M, Y, Nun. Amin diye okunuyor bu. Elif diyor, Arş-ı Rahman'da yazılıdır. Mim, kürsüde. Y, levhta. Nun, kalemde. Bunlar 4 bir araya gelecek de amin diyor. Amin. A, M, Y, Nun. Evet. Bu 4 harf 4 şeyde yazılıdır. Bir kimse elhamın amin dedik dese, şeyden sonra amin dese, Fatiha'dan sonra o 4 arş-ı kürsü levh-u kalemden olan sevaptan verir Rabbül Alemin ona.
Bunlar çok şey geldi kendilerine, titrediler diyor. Dedi ki diyor, daha fazla anlatayım mı? Anlat ya Resulallah dediler. Elif dedi, İsrafil Aleyhisselam'ın alnında 4 melaike vardır. Bunlar melaikelerin peygamberlerdir. O Elif, İsrafil Aleyhisselam'ın alnında. Mim, Mikail Aleyhisselam'ın alnında. Ye, Cebrail Aleyhisselam'ın alnında. Nun, Azrail Aleyhisselam'ın alnında. Bunlar 4'ü de peygamberlerdir, melaikelerin peygamberleri. Bir kimse onu okuduğu zaman da amin, amin dediği zaman da o 4 melaikenin sevabından alır. O melaikeler de o kadar büyük şey ki İsrafil Aleyhisselam sur üfürecek olandır. Mikail Aleyhisselam arzak dağıtan melaikedir. Cebrail Aleyhisselam peygamberlere vahiy getiren melaikedir. Azrail Aleyhisselam ruhları kabz eden melaikedir. Bunların 4'ünün de sevabından alır. Bu İsrafil Aleyhisselam diyor, ne zaman Rabbül Alemin melaikelere Adem'e secde edin diye buyurduğu zaman da en evvel secde eden İsrafil Aleyhisselam'dır diyor. Onun için bu iki kaşının arasında bütün Kur'an yazıyor diyor. Bütün Kur'an iki kaşının arasında yazılıdır. Rabbül Alemin hoşuna gitti. O en evvel Allah'ın emrini yerine getirip de secde eden o oldu. Secde etmeyen iblis oldu, dar dolundu, atıldı gitti, o lanet halkasını giydi. Evet, bu 4 melaikenin sevabından verilir o amin diyen kimseye dedi. Bir amin demek çok büyük bir şey değil ama Rabbül Alemin'in rahmeti o kadar bol, o kadar geniş ki kullarına ne kadar, acaba bu kadar olur mu diye diyor bir kimse şey yapsa onu hiç düşünmesin çünkü Rabbül Alemin'in nimeti bol, haznesi bol. Verir, hiç geri çevirmez. Ve kullarını affetmek için de bahane arar. Ondan sonra diyor, bunlar daha fazla şaşırdılar. Daha fazla söyleyeyim mi dedi. Söyle ya Resulallah dediler. Dedi ki Elif Tevrat'ta yazılı, gökten inen 4 büyük kitapta. Elif Tevrat'ta yazılı. Mim Zabur'da yazılı. Davut Aleyhisselam'a enendir. Tevrat Musa Aleyhisselam'a enen büyük kitaptır. Zabur'da Davut Aleyhisselam'a enendir. Mim onda yazılı. Yedi İncil'de yazılı. İncil de hak kitaptır. Kafirler kendileri döndürdüler onları yoksa büyük kitaplardır bunlar. Evet. Bundan sonra Nun'da Kur'an'da yazılıdır. Nun vel kalemi ve ma yasturun diye bir sure vardır. Tebareke'den hemen aşağı. Evet. Bunun için bu 4 şeyi diyor, amin dediği zaman 4 kitaptan okumuş gibi Rabbül Alemin o kimseye sevap verir. Adı Ayşe'dir, Fatma'dır, Ali'dir, Veli'dir. Bunlardan şey yok, hep Allah'ın kuludurlar. Ne milletten olursa olsun Müslüman olup bir Fatiha okuyup da amin dediği zaman da bunu alıyor. Bunlar daha çok şaşırdılar diyor. Daha fazla anlatayım mı dedi. Anlat ya Resulallah deyince Elif Ebu Bekir'in alnında yazılıdır diyor. Mim Ömer'in alnında yazılıdır radıyallahu teala. Ye Osman'ın alnında, Nun Ali'nin alnında. 4'ü bir araya gelince amin diye bir amin şeyi okuluyor. Böyle olunca diyor, çok onlar daha çok şaşırdılar. Çok fazla hoşlarına gitti. Dediler ki diyor ya Resulallah, bu kadar sevabı mı var bunun? Bu bir aminin sevabıdır dedi. Bundan başka Kur'an içindekilerin sevaplarından Allah'tan başka kimse bilmez. Onun için ya ihvan oku Kur'an, budur Kur'an, budur ferman. Bunu tenzil eder Rahman. Bulam dersen eğer Ridvan, gece gündüz oku Kur'an. İster ezberi oku, ister şeyinde oku, Kur'an oku. Oku. Çünkü Peygamberimize ilk gelen şey oku diye geldi. İlk gelen ayet ikra. Yani ikra oku manası. Oku. Ne bulursan oku de. Oku. Evet. Onun için bu okumanın böyle şeysi vardır. İlla da Kur'an-ı Azimüşşan'ın manasını anlarsan anlamazsın. Sevabın aynıdır. Oku. Ezbere oku. Bir kimseye oku. Bir dilek için oku. Şifa için oku. Mesela
Fatiha'yı bir şifa için okursan şifa olur. Bir şeyi istersen de dilek diliyorsun, Fatiha oku, o Fatiha'nın hürmetine Allah dileğini verir. Buna göre her şeyde Rabbül Alemin'in Bir bilgisi şeyi var. kaçırdım gene hocam. Bu Cebrail Aleyhisselam'ın alnında hangi harf yazıyordu? Ye. Ondan sonra bunu diyor böylelikle çok hoşlarına gitti. Onları o şekilde şeye verdi. Şimdi bir parçacık da şeyin hikayelerinden bir tanesini anlatalım. Hızır Peygamber'i. Hızır Peygamber hayattadır. İlyas Aleyhisselam da hayattadır. İki peygamber yerde, iki peygamber gökte hayattadırlar. Kıyamete kadar şey yapar. Kıyamet olacağında onlar da vefat eder. Kimse kalmayacak. Kimse kalmayacak. Ruhlar da vefat eder. Hepsi vefat eder. Rabbül Alemin diyor, yerleri gökleri dümdüz ettikten sonra bir şey yapar. Limenil mülkül yevm der. Bugün mülk kimindir? Hani evim diyen, hani tarlam diyen, hani bahçem diyen, hani saltanatım diyen, hani şey, kimindir mülk bugün? Diye diyor Rabbül Alemin sorduğunda canlı bir sinek olmaz ki cevap versin. Kendi kendine cevap verir. Lillahil vahidil kahhar. Kahredici, tüketici Allah'ındır. Rabbül Alemin'den geldi. Rabbül Alemin'den hiç kimsenin kalmıyor, kimseye kalmıyor. Velhasıl bunun için işte bir gün diyor gene bir böyle kralların şeyinde galiba Müslüman memleketinde Hızır'dan, İlyas'tan bahsolunuyormuş. Padişah demiş ki diyor, acaba Hızır madem sağdır, bizim memleketlerde olması lazım, Müslüman ellerinde olması lazım. Burası bizim Müslüman devletimiz. Kimse gören var mı? Gören varsa bana göstersin. Hızır'ı bana göstersin, istediğini vereyim. Çok canım istedi görmeye, herhalde buralardadır. Hiç gören bilen olmadı. Hızır Aleyhisselam'ı söyleyip de şey yapıp olmayınca dellal çağırtıyor. Hızır'ı gören varsa padişah görmek istiyor, göstersin, istediğini verecek padişah ona. Ne istiyorsa dünyalıktan verecek. Kimse meydana çıkmıyor. Bir tane derviş baba dedi ki diyor, belki Allah yardım eder de görürüm ben. Ben gösterebilirim padişahım demiş sana Hızır'ı. Peki ne istiyorsun? Fakat demiş ben fukara bir kimseyim. Gün çalışıp gün yiyorum. Hiç onunla uğraşmaya vaktim yok. Ne kadar vakit istersin, ne istersin? Dedi ki diyor 40 gün mühlet ver. 40 gün bana bol yiyecek, içecek şeyi ver. Peki dendi. Buna yükle arzak gitti, tenekesine yağ gitti, şunusu bunusu her şeysi kapısına dayandı. Karısı demiş, efendi bunlar ne demiş? Yanlış mı geldi? Çaldın mı, hırsızlık mı yaptın? Ömrümüzde biz bu kadar şey görmedik desin. Aman kadın sus demiş. 40 gün bir yiyip içelim bakalım demiş. Allah ne gösterir? Nedir? Böyle böyle. 40 gün yiyip içecek de Hızır'ı gösterecek. Sen ömründe Hızır'ı gördün mü diyor. Görmedim de bilmem de diyor. Fakat Allah'a yalvaracağım, belki Allah yardım eder diyor. Şimdi sus diyor da böyle geldi aklıma. Karnı doyuracak, dua edecek, arayacak, soracak ama bulacak mı bulmayacak mı bilemiyorum. Derken diyor 40 gün dediğin gelip geçmiş. 40. gece geldi. Karısına dedi ki diyor kadın hakkını da helal et. Bu gece beni ne zaman sen uyandır ben kaçayım. Niçin? Çünkü yarın cellat edecekler beni demiş. Padişah bu kadar büyük oyun oynadı. Diyerekten demiş. Bunu istemezdim ama peki demiş. Bir yattılar diyor. Allah bir uyku verdi. Güneş yükselinceye kadar ikisi de uyanmamışlar. Kapı hızlı hızlı çalınmasına uyandı. Derviş baba kalkmış. Baksa polisler kapıda. Hadi derviş baba demiş. Bütün erken vezir, vüzara, bütün şey saray donandı. Hızır'ı bekliyorlar, seni bekliyor. Hızır'ı al da gel. Hızır'ı al da gel demişler. Hızır, ne Hızır o ne de Hızırcık. Kalkmış eski cübbesini gene sırtına takaraktan fakir. Beraber gitti onlarla. Bakmış bütün vezir vüzara erkanı en son şeylerini giymişler.
hazırlık elbiselerini. Padişah oturuyor, arşında oturuyor padişah. Gide gitmiş yanına bakmış, padişah önüne bir şey koymuş, resmi bir kürsü koymuş. Buyur buraya demiş, bir de yanına koydurmuş. Ne var derviş baba, hani Hızır demiş. Çünkü yeri hazırladı Hızır'a da, o derviş babaya da millete gösterecek, görecek ya gösterecek. Padişahım demiş, size ne söyleyeyim demiş. Ben Hızır'ı gördüğüm yok demiş. Fakat demiş, belki görebilirim diye demiş, çok zaruratından dolayı demiş, bu şeyi söyledim demiş. Ama demiş, artık şimdi elindeyim demiş. İster kafamı kes, ne istersen yap demiş. Benim şimdi söylüyorum, hiç gördüğüm yok da gösteremem de demiş. Oturttu onu oraya, otur bakayım şuraya demiş. Oturmuş, padişahın gözlerine ateş sıçrıyor. Bu kadar milleti topladı, 40 gün bekledi, hiçbir şey yok. Dedi ki diyor, söylemiş, büyük vezirini çağırdı. Gel bakayım vezirim, vezir geldi. Bu ihtiyara ne yapmamız lazım şimdi demiş. Bize bu oyunu oynadı, bizi bu bütün şeylerin önünde küçük düşürdü. Hani ne Hızır getirdi ne de getirebileceğini söyledi. Ne ceza vermemiz lazım? O büyük vezir celallanmış, öfkelenmiş. Padişahım demiş, bunun demiş hemen şuracıkta yatırıp kellesini demiş kuzu gibi kesmek lazım. Ondan sonra da bütün etini, kolunu, bacağını demiş parça parça yapıp her bir parçasını bir sokan bir başına asmak lazım ki demiş alem ibret alsın, hükümete karşı bu oyunlarda bulunmasın. O bakmış, yani o bu tarafta biraz bir çocuk oturuyor. Kullu şeyin yirca ila aslihi demiş. Her şey aslına döner manasına gelen şey. Padişah bir bakmış o çocuğa. Bakmış ama bir şey yok. Tekrar ona sen git yerine otur demiş. İkinci veziri çağırdı. İkinci vezir çağırınca diyor, ne dersin demiş büyük vezirin söylediğine, sen ne ceza vermeyi düşünürsün buna? Padişahım demiş, onun dediği ceza azdır buna demiş. Ya, o taş dibekler olur demiş, o taş şeylerle döve demiş, keşkek döverler. Onunla demiş, bunun etini, kemiğini birbirine demiş, keşkek gibi böyle yapmak lazım. Her bir köşeye bir avuç bırakmak lazım demiş memlekete. Alem duysun da demiş, bunu yapmasın. Peki demiş o da. Bu böyle yapınca yapmış. O öbürü büzüldükçe büzülüyor biçare. O bir okku oluyor. Dönünce öbürü o çocuk gene küllü şeyin yirca ila aslihi demiş. Her şey aslına döner. Deyince bu sefer diyor padişah gene bir bakmış oraya. Git yerinde otur demiş. O ikinci vezir de gitti. Üçüncüyü çağırdı. Üçüncüyü çağırmış. Sen ne dersin vezirim demiş. Ne ceza vermemiz lazım buna demiş. Padişahım demiş. Eğer haklı olmalarını haklıdırlar demiş. Bu cezaya mustahak olmuş bu garip demiş. Fakat bunu assan da, kessen de, etini kemiğine katsan da kimse sana bir şey diyecek kimse yok. Yapma padişahım, bırak padişahım diyecek bir tek kişi yok bunun içinde. Onun için demiş padişahım, senin için bir şeref olmaz bu demiş. Bir faydası olacak şey değil. Padişahlara yakışır, büyük insanlara yakışır, affetmektir demiş. Bu kadar küstahlık yaptığına göre affedersen bak padişahımızın büyüklüğüne diyecekler. Senin şerefin yükselecek, herkes sizi takdir edecekler. Fakat öbür tarafta yapsan, acısalar da yapsa da kimse sesini çıkaramayacak, ne istesin yapacaksın. Size yakışan affetmektir bunu ki bu affedenin Allah affeder. Men la yurham la yurham. Affetmeyen affolunmaz. Siz bunu affederseniz Allah da sizi affeder. Siz bunun suçunu bağışlarsanız sizin suçunuzu da daha büyük olan Rabbim bağışlar. Ey padişahım demiş. Susmuş. O çocuk gene kullu şeyin yirca ila aslihi dedi. Her şey aslına döner demiş. Öyle deyince diyor, padişah gene baktı.
Dedi ki diyor o ihtiyara, bu senin torunun mu, oğlun mu? Dedi ki ben geldiğimde bunu burada gördüm. Bu şeyden erkandan birinin şeyi zannettim. Kimindir bu çocuk, kimindir hiçbirinin değil. Sen kimin çocuğusun demişler ona. Dedi ki siz kimi istiyordunuz, buraya niçin toplandınız? Padişah demiş ki biz Hızır'ı istiyorduk. Hızır benim demiş. En sıkıntılı zamanda Hızır gibi yetişti işte, yetişti. Dedi ki diyor Hızır benim. Hızır'ı görmekten maksat nasihat almaktır. Dedi ki peki öyleyse bu benim 3 vezirin 3 türlü şey verdiler, hüküm verdiler. Fakat demişsin üçüne de aynı cevabı verdi. Her şey aslına döner. Padişahım demiş, sen o büyük vezirin kasap oğludur demiş. O alışmış, kafasını keser, parçalar asar sağa sola. Memleketin bir ucundan öbür ucuna yollar, etleri parçalanmışları. Sen onu yolla kasap reisi olsun, kasap başı olsun. Çünkü şimdi halkın başına geçmiştir. Halkın başına geçince bunları koyun hesabına koydu da herkesi parçalayacak, dağıtacak. İkinci vezirin demiş keşkekçi oğludur. Buğday döver, keşkek döver, şey yapar, ne derler ona? Herse mi derler, ne derler? Şu buğday döver de şey, dövmeci. O da ona alışkındır demiş. Şimdi insanların başına geçince bunlar da böyle dövünüp yapılacak hesabına koyuyor demiş. Onu da yolla demiş, aşçı reisi olsun, keşkekçi başı olsun demiş. O buralara insanların üzerine hükmetmeye yakışmaz. Bu üçüncü vezirin demiş, veziroğlu vezirdir. Affetmesini bilir. Kabahat işleyen kabahatını örtmesini bilir. Ona göre suçunu bağışlamasını bilir. Bu veziroğlu vezirdir. Bunu bırak, bundan nasihat al, milletin başına böylelerini getir padişahım. Fakat sizde de kabahat var demiş. O fakir fukaraya hiç bakmıyorsunuz. Herkes mecbur olmuş bu fakir bir 40 günlük yemek yemek için bu şeyi söyledi. Fakat gene bak Allah beni yolladı onun şeyi için, onun niyetinin saf olduğu için. Sen bunları düşün ve böylelerini yardımda bulun ki Allah da sana yardımda bulunsun. Sana da böyle bir küstahı yapmasın kimse. Demiş diyor kaybolmuş. Nerede Hızır, nerede Hızır? Hızır yok. Nerede olur demişler. Şimdi Mağrib'de, şimdi Meşrik'te. O şekilde gider gelir. İşte Hızır Aleyhisselam da böyle bir mübarektir. Çok nadiren gözükür. Evet, nerede olacağı belli değil ve en sıkıntı bir kimsenin şeyine yetişir, o sıkıntıdan onu kurtarır. Yetişir değil mi? Her gördüğünüz Hızır. Hızır bil yani herkese iyi bil. O kalbini güzel tut. Her geceyi Kadir bil. her gördüğünü Hızır. Her gördüğünü bu da iyi bir insandır dersen bir ziyanı gelmez sana. Her gördüğünü bu da kötüdür dersen muhakkak ki hem kendine kötülük gelir hem çekersin. evet. İlâ şerefin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi ashabi kiram ve ilâ raksa ile saadetinel Fatiha Hazır Peygamber üstünde İlyas Aleyhisselam.